Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde pırasa varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Ve tarifimiz için 1 kilo ince pırasa kullanıyorum. Pırasanın yeşil ve beyaz kısımlarını ayırarak keselim. Daha sonra yıkayalım. Kalın yerlerini şöyle 4'e keserek ayıralım. Evet, ayırdıktan sonra ince ince doğrayalım. Evet, tüm pırasaları doğramaya devam edelim. 3 adet kuru soğanı da yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Büyük bir tavaya sıvı yağ alalım ve kuru soğanları kokusu çıkana kadar kavuralım. İki yemek kaşığı biber salçası ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Kokusu tamamen çıktıktan sonra pırasaları azar azar ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada yüksek olacak şekilde ayarlayalım ocağımızı. Sulanma yapmasın. Pırasalar yarıya inene kadar kavurma işlemine devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi pırasalarım azaldı. Kırmızı pul biber ekliyorum. Karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Soğuması için geniş bir kabın içine alıyorum. En önemli püf noktası bu böreği yaparken iç harcımızın soğuk olması. Önden yapalım ve soğutalım. Hamur için 2 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı tuz, yarım paket kuru maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4,5 su bardağı unu azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparlanana kadar yoğuralım. Mayalanması için bekleyelim. Mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak havasını alalım. İki eşit bezeyi keserek yuvarlayalım. Beş dakika dinlendirdikten sonra merdane veya oklava yardımıyla inceltebildiğimiz kadar hamuru inceltelim. İç harcımızın yarısını hamurun üzerine alalım ve düzelterek sürelim.
Videodaki gibi katlayalım. Rulo şekilde saralım. İki parmak genişliğinde keselim. Fırın tepsisini yağladıktan sonra böreklerimizi bastırarak tepsiye dizelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, diğer bezeyi de açalım. Kalan iç harcı her tarafına gelecek şekilde sürelim. Katlayalım ve rulo şekilde hamurumuzu sündürebildiğimiz kadar sündürerek saralım. İki parmak genişliğinde keselim. Fırın tepsisine şöyle bastıra bastıra dizelim. Evet, hepsini hazırladım. Üzerlerini tekrardan parmaklarımla bastırarak üzerlerini düzeltiyorum. Daha sonra üzerine bir tepsi kapatıyorum 10 dakika mayalanması için. 170 dereceli alt üst fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Pişen pırasalı böreğimizi fırından çıkartalım. Gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.